Geçtiğimiz günlerde Amerika'da bir tane yolcu ekonomiden bilet almıştı ama gidip first class'ta oturmak isteyince bir kabin memuru buna karşı çıktı. Bunun sonucunda da yumruğu patlattı yolcu kabin memuruna. Bu tür olaylar çok daha sık mı oluyor? Bu tür olayların sonucunda bu tür yolculara ne tür yaptırımlar uygulanıyor? Gelin isterseniz biraz da bunlardan söz edelim bugün. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha. Yepyeni bir Kaptan Baha videosunda ilginç bulacağınızı düşündüğüm bir konuyla beraberiz. Bugün sizlere bu olaylardan bahsetmek istedim. Özellikle de yolcu uçaklarında yaşanan olaylardan. Evet, ben şu an bir kargo pilotuyum ama bundan önceki havayolunda yolcu uçağı uçuruyordum. Embraer 170 ve 190'larla uçuyordum ve buna benzer olaylarla karşılaşıp karşılaşılmadığı bana sürekli olarak sorulan sorulardan. İsterseniz bu olayların ayrıntılarına biraz bir bakalım. Ondan sonra da benim anılarımdan neler yaşadık onu bir gözden geçirelim. Her şeyden evvel şunu anlamanız lazım. Eskiden de bu tür olaylar oluyordu. Ama insanlar artık daha fazla uçuyorlar. Daha fazla insanlar uçakla tanışmış durumda. Onun dışında uçaklar değişti. Bunun da bir etkisi var tabii ki. Eskisi gibi böyle 1950'lerde gördüğünüz gibi ben istakozu alayım dediğiniz uçak yolculukları çok ender. Hani belli bir havayoluyla işte Emirates First Class falan uçuyorsanız tabii hala öyle bir şeyler söyleyebiliyorsunuz ama genellikle uçaklar artık eskilerine göre koltuk aralıkları daha dar. İnsanların daha uzun sürede dar gövdeli uçaklarda zaman geçirdiği bir havayolu yolculuğu deneyimine dönüşmüş durumda. Tabii bunun da etkisiyle özellikle kapalı mekanda kalma söz konusu. Kapalı mekanda uzun süre kalan insanların da psikolojilerinde bir takım bozukluklar oluyor. Onun dışında geçtiğimiz günlerde Corendon Hava Yolları'nın bir videosu paylaşılmıştı internette. Corendon Hava Yolları'nda bir kabin görevlisiyle bir yolcu ya burada bekliyoruz işte Kayseri'de kardeşim burada bir çıkam sigara içem falan muhabbeti yapmıştı. Bu tür bağımlı olan insanların da kabin ekiplerine zor anlar geçirdiği deneyimlerde çok fazla var. Özellikle bizim toplumumuzda sigara hala çok fazla yaygın kullanılıyor. İşte böyle uzun bir uçuşun arkasından özellikle de bir havaalanına uğrayıp ondan sonra sizin gideceğiniz havaalanına gidecekseniz o sırada da kapı açık olduğu zaman ben niye çıkamıyorum deme olasılığı özellikle de uçakla çok fazla yolculuk yapmayan insanlarda fazla rastlanan sorunların başında geliyor. Bir de tabii ki hiç unutmamak lazım ki 20 yıl öncesine göre hatta 15 yıl öncesine göre çok daha fazla miktarda insanın elinde video çekebileceği cep telefonları var. Hatta ben size şu an cep telefonumu gösteremiyorum çünkü bu videoyu zaten cep telefonumla çekiyorum. Burada cep telefonu reklamı girmeyecek araya, merak etmeyin. Ve bunun sayesinde de insanlar bu tür olayları çok fazla miktarda çekebiliyorlar. Çekmeyi bir kenara bırakın. Bu olayları çektikten sonra Twitter olsun, Instagram olsun, TikTok olsun veya diğer başka sosyal medya mecralarıyla da bunun dağıtımı ve aynı zamanda haberci görevi yapan firmaların da bunu buralardan alıp bir an önce dünyanın dört bir tarafına dağıtmaları da son derece hızlı bir şekilde ve yaygın bir şekilde olan bir olay. İşte bunları üst üste koyduğunuz zaman bu olaylar çok daha fazla oluyormuş gibi geliyordur size. Tabii bu tür durumlarda sizin ne yapmanız gerekir? Yani eğer siz bir durumda kaldıysanız ve gerçekten de uçuş ekibiyle bir tartışmaya girdiyseniz o zaman yapmanız gereken şey sakinleşip derin bir nefes alıp uçuş ekibiyle hiçbir şekilde tartışmaya girmemeniz en çok size önerebileceğim bir şey. Özellikle de Türkiye'de bu olay çok daha kolay yansınan bir olay. Yani Türkiye'de uçuş ekibiyle tartışmaya giren insanlar Amerika'da bunu böyle bir olaya yeltendiklerinde özellikle de 11 Eylül saldırılarından sonra gelişen toplum psikolojisi ve güvenlik psikolojisi nedeniyle insanlar daha hassas. Dolayısıyla karşılaştıkları güç de çok daha fazla olabiliyor. Siz işte geçenlerde ben Prag'a inerken Türk Hava Yolları'nda kadının bir tanesi kalktı ve en sonunda böyle daha uçak
piste iner inmez uçağın en ön taraflarında bir yerde oturuyordum ben. Oralara kadar geldi. Uçaktan inmem lazım dedi. Ya uçakta çok fazla kaldığından ötürü kendini iyi hissetmiyordu, ya midesi bozulmuştu veya bir madde bağımlısıydı. Bugünlerde onlara çok fazla rastlanıyor. Bu nedenle uçakta durmak ona daral getirmişti. Bu durumda ekip birkaç defa uyardı ama zaten köreye yanaşmıştık. Bu durumda hiçbir şey yapılmadı diye biliyorum ben kabin ekipleri tarafından. Çıkarken ben kendilerine teşekkür ettim. Aynı zamanda da kargo en iyisi dediğimi de hatırlıyorum. Hakikaten öyle dediler, güldüler vesaire. Ama bu tür bazı olaylarda da siz kayda geçmemiş bir olaydan bahsediyorsunuz. Yani siz kayda geçen bu olayları görüyorsunuz internette ama aslında kabin ekipleri bunların çok daha fazlasıyla karşılaşıyor. İşte ne bileyim, tam kalkış sırasında düğmeye basıp bir bardak su verebilir misin kardeş filan şeklinde davrananlar da olabiliyor. Ama işte bunların hepsi ve hepsi kabin ekiplerinin işlerinin ne kadar güç, ne kadar zor bir iş olduğunun göstergesi. Peki bu insanlara ne oluyor? Yani siz olay çıkarttınız uçakta. Sonra ne oluyor size? Siz hapse mi gidiyorsunuz? Hapsi mi boyluyorsunuz? İşte eğer böyle bir niyetiniz varsa, uçakta olay çıkartmaya niyetiniz varsa sizin için biçilmiş bir kaftan bu vereceğim veriler. Çünkü gerçekten de aslında tahmin ettiğinizden çok daha az miktarda insan ceza alıyor. Tabii bu olaylar artmaya başlayınca, özellikle pandemi sonrasında tekrardan insanlar uçmaya başlayınca, hani 2 sene uçmayınca insanlar belki de uçuş hafızalarını mı yitirdiler? Uçakta nasıl uçulacağını mı unuttular? Olayını biraz düşünmek lazım. Arkasından bir de maske zorunluluğu kalktıydı, kalkmadıydı. İşte bu hava yolunda kalktı, öteki hava yolunda kalkmadı, bu ülkede kalktı, şurada kalkmadı derken insanlar gerçekten biraz da kafaları karıştıklarından ötürü işte maske takmayanlara maske takanlar müdahale etmeye kalktılar. Bu olaylarda tabii ki bir takım artışlar oldu. Ama bu insanlara ne oldu diye soracak olursanız, biraz evvel dediğim gibi FAA, Amerikan Havacılık Dairesi bu konuda bir araştırma yapmış. Ve bu araştırma sonucunda bu olaylarda bulunan insanlar, çünkü bu olaylar hakkında birer rapor tutuluyor, bu FAA'ya kadar gidiyor. Bu tutulan raporlar sonucunda bakmışlar ki sadece ve sadece insanların %5'ine bir cezai müeyyide uygulanmış. Ne tür bu cezalar uygulanıyor? Kimilerine para cezası ile verilip hadi bir daha yapma deniyor. Bazı durumlarda hava yolları o kişiyi hava yolunda, yani işte Delta'da bu olay yaşandıysa Delta Hava Yolları bu kişiyi bir daha uçmamak üzere yasaklıyor. Bunu da nasıl yapıyor? İşte ismi belli, soyadı belli, doğum tarihi belli. Bu şekilde siz insanı yasaklayabilirsiniz. İleride ismi değiştirebilirse o ayrı konu tabii. Ama kimsenin de o kadar zahmete gireceğini zannetmiyorum. İlla Delta'da uçacağım diye. Bir de olayın şu yönü var. Olay yerde gerçekleştiyse polisin müdahalesi çok daha fazla. Olay havada gerçekleştiyse o zaman insanlar müdahale ediyor. Her uçakta polis bulunması mümkün değil. Her uçakta güvenlik insanının bulunması mümkün değil. Ama bazen her uçakta doktor bulunabileceği gibi polis de bulunabiliyor. İşte emekli polis veya görevli olarak gitmeyen polis veya ne bileyim eski asker veya asker bulunabiliyor mutlaka böyle insanlar. Ve insanlar bir araya gelip bir şekilde, eğer çok da büyük bir tehditte oluşuyorsa bu durumda, insanlar o zaman o kişiye müdahale edebiliyorlar havada. Havada asıl önemli olan kokpit ekibinin mutlaka ve mutlaka kendini izole etmesi. Çünkü siz uçağı uçurmakla, güvenli olarak varacağı yere ulaştırmakla sorumlusunuz. Örneğin İstanbul'dan Londra'ya uçuyorsunuz. Böyle bir şey hava sahasında, atıyorum Avusturya hava sahasında ortaya çıktı. Bu durumda da verilmesi gereken karar, ben Avusturya'ya inecek miyim yoksa Londra'ya devam edecek miyim? Bu sizin tahmin ettiğiniz gibi ben kaptanım böyle karar verdim şeklinde bir şekilde olmuyor. Bu tür bir olaydan önce kabin ekibi kokpit ekibine haberdar ediyor. Bu durumda kokpit ekibi hava yoluyla istişareye geçiyor. Ondan sonra verilen karar hem operasyonel açıdan hem de yolcu güvenliği açısından değerlendirilip o şekilde veriliyor. Sadece tahmin ettiğiniz gibi veya bazı havacılık kanallarında size söylendiği gibi kaptan son otorite olsa da sadece onun verdiği bir karar değil. Dediğim gibi olayın içerisinde bir sürü parametre söz konusu. Ama bu insanlara verilen cezalar genellikle bazı hava yollarında, işte ben Avusturya'ya indim, verdiğim örnekten yola çıkıyorum. O nedenle Avusturya'ya bir iniş parası ödedim. Bunun ekstradan bana çıkardığı yakıt masrafı oldu. Artı içeride uçurduğum yolcuların da tekrardan otellere yerleştirilmesi veya başka uçuşlara alınması için şu kadar da masraf yaptım deyip o hava yolu o yolcuyu mahkemeye de verebiliyor. Bunun örnekleri Amerika'da mevcut. İşte bu aslında
en yaygın kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Dediğim gibi uçakta olay çıkarmak hiç kimsenin istediği bir şey değil ama bazı durumlarda gerek madde bağımlısı gerekse alkol nedeniyle olaylar çıkabiliyor. Eğer bundan sonra böyle bir olayla karşılaşırsanız o insanların nasıl bir bedel ödediğinde bilmenizde yarar var diye düşündüm. Gelelim, ben böyle bir olay yaşadım mı? Şeytan kulağına kurşun. Şöyle vurayım tahtaya. Yolculardan hiçbirisinde havada bir olay yaşamadım. Havada güvenlik açısından hiçbir sorun yaşamadım ama yerde benim bir kabin ekibi arkadaşımı böyle tehditkar bir şekilde konuşunca yerde gittim. Uçağa yolcu alırken veya yolcu boşaltırken kokpit kapısı her zaman açıktır. Kabin ekibi arkadaşım durumu bana açıkladı. Ben de dedim ki bizim bir takım kıstaslarımız vardır. O kıstasları tutuyorsa ben gelip konuşurum dedim. Yolcuyla konuştum. Bütün derdi rezervasyon yaptığı zaman koltukta atıyorum 13D'yi alacağına 17D'yi vermişler. Bu da sinir olmuş vesaire vesaire. Başka bir videoda bir kere daha anlatmıştım sizlere. Ben dedim ki bütün koltuklar aynı yere gidiyor yani sonuçta varacağın yere aynı zamanda varıyor. Bu kadar da çok önemsemememiz lazım. Ama bu yanlışlık veya bu yapılan hata benim kabin ekibimdeki olan arkadaşımın hatası değil. İsterseniz siz bu uçakla bu akşam gelirsiniz bizle beraber veya eğer mutlu değilseniz yarın sabah başka bir uçak daha var. Onunla sizi gideceğiniz yere ulaştırmaları için kapıdaki görevli arkadaşla konuşuruz. Siz de o şekilde rahat rahat evinize gitmiş olursunuz. Tercih sizin demiştim. Bunu söyleyince tabii ki her şeyden evvel o espriyi yapınca etraftaki insanlar güldü. Aynı koltuklar, bütün koltuklar aynı yere gidiyor dediğimde. Bir de tabii ki insanlar kendi bulundukları konforlu ortamdan ayrılmak istemedikleri için bunu bir alet olarak kullandım. Bunu bir araç olarak kullandım ve o insanın suspus bir şekilde çok da fazla itiraza devam etmeden o akşam bizimle uçmasını sağladım. Sonuçta kabin ekibi arkadaşımız daha memnun oldu. Onu savunduğum için. İkincisi eminim yolcu da memnun olmuştur. Hadi bagajını çek. Ondan sonra başkaları da başka uçuşlarda yer ara vesaire vesaire onlarla uğraşmak zorunda olmadığı için. Ve aynı zamanda 75 tane başka yolcu da gecikmeli olarak gidecekleri yere varmadıkları için de mutlu olmuşlardır diye düşünüyorum. Böyle bir ufak bir anım var. Onu da size bildireyim dedim. Sizin eğer başınıza geldiyse bu tür olaylar aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle ilginç olaylar böyle yaşadıysanız, böyle itiraz eden yolcular veya işte başka anılarınız varsa veya kabin ekibindeyseniz buna benzer olaylar siz yaşadıysanız, maruz kaldıysanız yorumlarınızı beklerim. Belki ileride sizlerle ilgili başka bir video daha yaparız. Belki de ilginç komik anekdotlar da yakalamış oluruz. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir tane like'ınızı da atın altına. Aynı zamanda sosyal medyada, Instagram'da ve Twitter'da da beni takip etmeyi unutmayın. Bambaşka bir Kaptan Baha videosunda sizlerle beraber olmak üzere mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşça kalın.